Mental Akademi'nin 3. bölümüne hoş geldin. Geçen bölümde bir insan kontrolü çalışmasıyla karşına çıkmıştım ve bu konuda en temel düzeydeki bir çalışmayı sana armağan etmiştim. Bu çalışmayı yaptıysan çok iyi, yapmadıysan 3. bölümdeyiz. Bugün ruhani enerjiyi tenimizde hissedeceğimiz bir eğitim çalışması göstereceğim. Neler işledik şu ana kadar? Büyü nedir? Ruhani enerji nedir? İşte biraz varlıklardan bahsettik. Genel anlamda büyünün içimizdeki bir sır, bir gizem veya bir güç olduğunu öğrendik. Şimdi sırada enerji meditasyonuyla ilerleyelim. Şimdi biliyorsun ki enerji içimizden var olan bir güç ve bu güç bize yaşama azmini, içgüdüleri ve yine DNA'mızda geçen bazı verileri işlememize yarayan enerjiye verdiğimiz isim. Tabii ki de enerji iş yapmak için bulunan nokta. Bu işin işlemcisi DNA oluyor. DNA'yı harekete geçiren enerji ise işlemci oluyor diyebilirim. Yani burada DNA'yı bir örnek olarak veriyorum. Nedeni şu, DNA biliyorsunuz bizim aslında temel içgüdülerimizi ve varoluş sistemlerimizi oluşturan ruhani enerji, bizim aslında varoluşsal, içgüdüsel ve aynı zamanda halk arasında büyü denilen ve kafamızın üstünden çıkan üçüncü bir el gibi düşündüğümüz güçlerimizi kontrol etmemize yarayan enerjinin biçimi. Modern bilim tahminimce buna karanlık enerji diyor. Henüz ölçemediler fakat aslında bizler bunu ölçebiliyoruz ve deneyselleştirebiliyoruz. Enerji meditasyonu nasıl yapılır? Direkt bunu anlatacağım. Ardından detayları konuşacağız. Öncelikle zaman dilimi önemli değil. Senden oturmanı istiyorum. Meditasyon oturuşu yapabilirsin. Daha farklı bağdaş kurarak oturabilirsin, uzanabilirsin. Ayakta durma, otur çünkü burada nabzı kontrol etmen gerekiyor. Ayaktayken nabız kontrolü biraz daha zor hale geliyor. Tabii elbette yine fark etmeyecektir. İlerleyen dönemlerde bu çalışmayı ayakta da yapacaksın. Verdiğim çalışma ne işe yarayacak? Örneğin yorulduk değil mi? Bir markete girip çikolata alırız, çikolata yeriz veya meyve suyu alırız, meyve suyu yeriz veya enerji içeceği alırız, onu yeriz ve bu bizi 1-2 saat daha götürür. Bilemedin 3 saat daha götürür. Tabii ki de karaciğer, yaşlanma, glikoz toleransının artması diyeyim. Bu tarz sorunlara yol açar. Fakat burada zaten içimizde de böyle bir sır saklı. Biz buna enerji meditasyonu diyoruz. Enerji meditasyonu senin enerjini yükseltmen, daha güçlü tesirli büyüler yapabilmen, aynı zamanda evrendeki alana ve evrendeki bilgiye daha güçlü şekilde erişebilmen, aynı zamanda günlük hayattaki enerjini daha iyi koruyabilmen işine yarayacaktır. Temel bir çalışmayla başlayacağız. Fakat ilerleyen günlerde enerji meditasyonların 2. 3. 4. 5. 6. 7. ve bunların türleri vesaire olduğunu da öğreneceksiniz. Zaten ilk bölümde de bunlardan bahsetmiştik. Enerjinin türünden, kalitesinden vesaire konuşmuştuk. Oturdun. En basitini yapıyoruz şu an. En temel ve en basit. Şu anlık büyünün bilimsel olarak sana ispatlanabildiği noktasında kalalım. Büyüyü sana ispatlayayım. Ardından zaten hepsi tekerleğin uçurumdan yuvarlanması gibi ard arda gelecek. Oturdun. Gözlerini kapattın. Ve senden imajine etmeni istiyorum. İmajine kelimesi birçok farklı anlama gelebilir elbette. Fakat burada ben de kelimeleri kendimce isimlendirdim ve onlara bazı tanımlar koydum. Çünkü dediğim gibi sıfırdan bir alana giriş yaptığımız için bir şeyleri sana anlatmam oldukça güç. Bu yüzden anlamaya çalışmanı istiyorum. Ben sana kapıyı göstereceğim. Kapıyı açacak olan yine sen olacaksın. Senin için kimse hayatta kapıyı açmaz. Kapıyı sen açacaksın, ben kapıyı gösteriyorum. Burada biz imajinasyon kelimesini alalım. Hayal etmekten farklı bir şey bu. Büyü yaparken kullandığımız en temel teknik. Hayal ederken bir dünyanın ortadan ikiye yarıldığını, bu iki dünyanın yeni dünyalara dönüştüğünü, üzerine bu dünyalarda hayatlar belirdiğini, sonra bu dünyaların bir anda büyüdüğünü, evrene gittiğini, sonra bundan hareket ettiğini hayal edebilirsin. Hatta daha büyük şeyler, daha karmaşık, mantıksız şeyler veya mantıklı şeyler hayal edebilirsin. Fakat bu söylediklerimi imajine edemezsin. İmajinasyonun bir sınırı vardır. Bu çok önemli. İlk fark bu. İmajinasyon hayal etmekten tamamen farklı bir iştir. Bir şeyi nasıl imajine edeceğimize gelecek olursak, bunu vereceğim enerji meditasyonu ile pekiştirelim. Oturdun. Senden bir elini havaya kaldırmanı istiyorum. Elinin içinde bir top olduğunu, mavi bir top ve ışık yaydığını, bu topun mavi bir ışık yaydığını düşünmeni istiyorum.
Fakat düşünürken bunu hayal etmeyeceksin. Nasıl ki hayal etme becerisi sana biri tarafından anlatılmadan öğretildi ya. Ben de senin zaten içinde olan bir gücü sana aktarmaya çalıştığım için bunu nasıl yapacağını olabildiğince anlatmaya çalışacağım. Fakat bunu detaylandıramam. Sadece yapmanı istiyorum. Zaten sonuç alacaksın. Sakin ol. Bu sendeki bir güç. Sadece yap. Nasıl ki ben şu an bu kitabı kaldırdım. Bunun için bir emir vermedim kendime. Bu kitaba ellerim uzan, parmaklarım bu kitabı tut, kavra, altına işte eklemlerinle destek yap, sonra bunu kaldır vesaire demedim. Sadece yaptım. Sadece yapmanı istiyorum. İmajinasyonla hayal gücünün farkına vardığın an her şeyi çözmüş olacaksın. Fark ne? İmajine ederken yorulacaksın. Bir hayli yorulacaksın. Zaten fark çok keskin olduğu için kolaylıkla anlayabilirsin. İstersen direkt beraber yapalım. Telefonu bir kenara koy. Sesinden ayrılma. Sağ elini havaya kaldır. Gözlerin kapalı olsun. Ve bütün düşüncelerden kendini arındır. Hiçbir şey düşünmeni istemiyorum senden. Hiçbir şey. Hiçbir şey düşünme. Sorgulama. Şu anlık bırak kendini bana. Tabii daha sonrasında hep sorgula. Hayatın boyunca her şeyi sorgula. Bilimselliğin en başı sorgulamaktan geçer. İnsanlığın kurtuluşu da sorgulamaktan gelecektir. Bu benim kendi fikrim. Elini havaya kaldırdın, sağ elini. Hiçbir şey düşünmüyorsun. Senden şu an bir 20 saniye susacağım. Transa geçmeni istiyorum. Kendini serbest bırak. Korkma. Ne kork, ne üzül, ne hisset, ne heyecanlan. Kendini özgür bırak. Gözlerini kapat. Şimdi mavi bir topun elinde yavaş yavaş belirdiğini düşünmeye başla. Fakat bunu öyle yoğun düşün ki sanki gerçeklik duvarını aşmışsın ve elinde o top beliriyor. Fakat gözlerin kapalı. Bunu ileride gözümüz açık yapacağız ama şu an gözlerin kapalı. Mavi bir top ışık yayaraktan elinde duruyor. Sonra bu topu al ve kendi göğsünün içine yerleştir. Ardından bu topun bedeninin içinde ışık yaydığını imajine et. Burada videoyu durdurup bu çalışmayı en az 5 dakika ayırarak, mümkünse 10-15 dakika ayırarak defalarca yap. Bu topun senin içine gerçekten bir hissiyat verdiğini göreceksin. Videonun sonunda nasıl bir hissiyat vereceğini sana söyleyeceğim ki seni psikolojik olarak manipüle edemeyeyim. Yani eğer sana sonuçları şimdi söylersem çalışmayı yaptığın zaman kendini kandırıp bu sonuçları alabilirsin. Fakat videoyu burada durdurup gidip çalışmayı yapıp geri gelip seyredersen videonun sonunda sonuçları aldığın zaman sonuçların seninkiyle uyumlu olduğunu göreceksin ve yorumlarda da buluşalım. Hepiniz aynı sonucu alacaksınız. Buna emin olabilirsiniz. Elbette ufak tefek farklar vardı. Ben bu farkı da şöyle anlatıyorum. Çalışmayı anlatmaya devam etmeden önce tokat attım. Siz de kendinize tokat atın. Herkes bunu farklı anlatır. Evde deneyebilirsiniz. Mesela ben elim soğuktu ve hafif bir sıcaklık hissettim. Kimi der ki karıncalandı, kimi der ki işte hafif bir vurgun acı hissettim. İşte kimisi der ki soğuk hissettim. Kimisi der ki işte hiçbir şey hissetmedim, acımadı ki. Ya tokat yedin, illa acıdı yani, yalan söyleme. Burada kimseyi kandırma yani, veya iğne yaparken de bazı egosunu henüz yenememiş çocuklar şey der. Acımadı ki falan. Hani böyle bir şey yok. Acıdı, biliyoruz. Herkes bunu farklı anlatabilir. Fakat yaşanan şey aynı olacaktır. Aynı tokat örneğindeki gibi. Bir etkiye maruz kalacaksınız. En basit çalışmamız bu. Bir de bir sonraki bölümde bu çalışmanın daha detaylısını, daha bilimsel ve kağıt üzerinde ispatlanabilir halde olanını vereceğim. Bu işi geliştireceğiz. Bu işimize yarayacak demeyin. Şu an size bir çikolata kadar etki edecek, size enerji verecek bir çalışma yaptırıyorum. Elbette bu çalışma ilerleyen süreçte çok çok daha büyük işlere vesile olmasını sağlayacak. Kendisinin. Tuttuğunuz topu göğsünüze soktunuz. Zaten o an hissedeceksiniz bir şey. En son anlatacağım ne hissedeceğinizi. Ve bu
enerjinin bedeninizde yayıldığını imajine edeceksiniz. Ama imajine edeceksiniz. Bu sürebilir. Yani bu çalışmayı tekrarlayın. İlk seferde yapamıyorsanız da kimileri ilk seferde yapar, kimileri 7-8'de yapar. Çünkü daha önce hiç kullanmadığınız bir kas bu ve yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. Yaptığımız gerçekten zor bir iş. Ama tekrar etmeyi unutmayın. Yine dediğim gibi ilerleyen süreçte bunun bilimsel kanıtlarını vereceğiz. Elbette bilimsel kanıt vermek böyle bir iş hakkında hiç haberinizin olmadığı bir kasınızı size yeniden öğretmem elbette zaman alacak. En az toplam 5 bölüm, ilk 5 bölümümü seyrederseniz zaten sonrasında her şey çok daha kolay olacak ve kanıtları almış olacaksınız. Ama benden 10 dakika içinde her şeyi ispatlamamı ve kanıtlamamı beklemeyin lütfen. Şimdi göğsünüzün içinde bu top parlasın. Her yanınızda ışık saçsın. Fakat bunu unutmayın. İmajine ediyorsanız yorulursunuz. Temel ayırt bu. Yorulmuyorsanız bu hayal. İstediğim şeyi yapamıyorsunuz. İmajine edeceksin. İmajinasyonu keşfediyoruz. O mavi ışığın bütün bedeninize yayıldığını düşünüyorsunuz. Bu çalışmanın bir yandan diğer anlam ve öneminden bahsedelim. Şu an ilk kez bedeniniz hem büyüsel işlem deneyimi elde edecek hem de siz tarafından yapılmış ilk kas çalışmasını yapacak. Ve bu kas çalıştıktan sonra elbette ki yorulmalar olacak. Bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. İlk etapta bunlar çok normal. İlk kez deneyimlediğiniz bir durum ve enerji olacak. Tabii ki de enerji verecek size. İddiam burada devam ediyor. Ne kadar uzun yaparsanız da o kadar çok olacaktır enerji. Bu noktada çalışmaya başlamadan önce kendi ruhsal durumunuzu belli ölçekte, enerji durumunuzu 1 ile 10 arasında puanlarsanız çalışma bittikten sonra da puanlama imkanı bulmuş olacaksınız. Şimdi çalışmaya ufak bir pratik yaptırdım. Ardından sizi çalışmadan çıkarıp geri videoya çağırdım. Bunun nedenini zaten açıkladım. Bunun ikinci bir nedeni de şu. Birkaç kere bu çalışmayı tekrarlamanızı istiyorum. Öyle oturdum, hop yaptım, bitti değil. Bu hiç bilmediğiniz bir kası yeniden öğrenmeye çalışıyorsunuz. Birazcık çabalamamız gerekiyor. Çok büyük vakitler istemiyorum. Birkaç saat yeterli olacaktır. Bu enerjiyi günlük hayatta da uygulamanızı istiyorum. Günlük hayatta da ikinci bölümde verdiğim insan kontrolü çalışmasından zaten sonuç aldığınıza inanıyorum. Bu sonuçları benimle paylaşırsınız. Artık videolar ne zaman izlenmeye başlanır bilmiyorum. Veya izlenir mi bunu da bilmiyorum. Şu anlık beni kimse seyretmiyor ben bu videoları çekerken. Ben yayınlamaya devam ediyorum. Tabii ki de evrenin kadim sırları insanların ilgisini çeker mi? Bilmiyorum. Aslında çekmeli. Büyü eğitiminin en önemli noktası budur. İnsanoğlunun kadim güçlere erişimini sağlayıp sizleri bir üst formunuza taşımayı hedefliyorum. Ve bunları ücretsiz YouTube'da yapıyorum. Bunların nedenlerini zaten konuşmuş. İlgi görmeyebilir. İnsanoğlu tuhaf bir yaratık diyeyim. İnsan yavruları biraz bana tuhaf geliyor. Çünkü bunun nedeni mesela sizin bir kitabınız var. İnsanoğlunun bir kitabı var. Diyor ki o kitapta ben Tanrı'dan geldim ve Tanrı'nın emirlerini ve vaatlerini aynı zamanda öğütlerini içeriyorum. Bu kitaba ilgi duyup onu saklayıp ona para harcıyorlar, vakit harcıyorlar. Ama şaşırdığım bir durum var. İnsanoğulları bana bunu açıklasın lütfen. Bu kitabı hiç okumamıştım. Çok tuhaf. Evrenin kadim bilgilerine karşı tepkiniz ne olur bilmiyorum. Ama umarım bu kaslarınızı keşfedip bir gün insanoğlunun bir üst formuna hep birlikte erişebiliriz. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu bölümde daha böyle uygulamalı ilerleyelim. Mavi enerjiyi ilk imgelediğinizde ellerinizde hafif bir karıncalanma olacak. Buraya geldiğinde ise böyle bir serinlik ama susal bir serinlik değil. Yani suyu içeren bir serinlik değil. Rüzgarı içeren bir serinlik de değil. Bu daha önce hiç deneyimlemediğiniz bir serinlik olacak. Ama serinlik bellidir. Bir serinlik, hafif bir acının ardından bedende bir çöküş. Çünkü yoruldun ve bu kası çalıştırdın. Ardından bir ferahlama ve bir enerji, dopamini alacaksın. Aslında 5 farklı şeyden bahsediyorum. Karıncalanma, serinlik, enerji dopaminin ve yorulma sonrasında enerji dopamini alacaksın. Gözlerinde birazcık aşınma ve canlanma olacak ve dünyayı bir tık daha farklı göreceksin bu çalışmadan sonra. Bir tık daha gözün açılmış gibi. Bu insanoğlunun başka bir icadı olan Instagram'da böyle kaydırırken yaşadığın o beyin yıkamadan çıkmış. Böyle nedenselliğin madde tarafını çöpe atmış da hepsinin ötesinden bakıyormuş gibi hissedeceksin. Çok kısa sürecek ama bu hissiyatın devamını da istiyorsan yine benimle kalarak
bu güçleri öğrenmen gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadardı. Elveda. 4. bölümde ise bu çalışmayı daha çok matematiksel olarak ispatlayabileceğimiz ve arkadaşlarınla öğrenebileceğin çalışmayla geleceğim. Aynı zamanda yine büyüyü öğretmeye devam edeceğiz.